Merhaba arkadaşlar, yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Yine tanklardan devam ediyoruz War Thunder'ı oynamaya. Tabi uzun bir süre oldu. Uçaklarla da herhangi bir oynanış vesaire bir şey yapmadık. Videosunu da çekmedik. Biraz içimden gelmiyor uçaklarla oynamak. Hani uçaklarımız açık, hepsi var. Olmayan bir şeyimiz yok. Gerçekçi hava savaşları gerçekten hiçbir şekilde tad vermediği için bana, o yüzden de pek oynayasım gelmiyor. O yüzden ben de tanklardan devam ediyorum. Zaten kanalımızın da genel şeyi tanklar üzerine, fazla uçak ya da diğer gemi araçlarla da oynamıyoruz diyebilirim. Evet, bugünkü aracımız gördüğünüz gibi Leopard serisinin ilk modeli olan Leopard 1 arkadaşlar. Leopard 1'imiz rank 5'te ve 8.0'da bulunuyor. Tankımızda gördüğünüz gibi 347 mm yani 350 mm delebilen bir APDS mühimmatı atıyor. Yine burada 400 metre delebilen bir HITFS mühimmatı var. Ama her zaman dediğim gibi HITFS kullanmıyoruz. Onun yerine her zaman APDS mühimmatı kullanıyoruz. Leopard 1 gerçekten oynaması çok zor bir tank. Neden derseniz çünkü gördüğünüz gibi yandaki istatistiklere bakınca herhangi bir şekilde zırhı bulunmuyor. Gövde zırhı 70 mm'lik bir kalınlığa sahip. Tabi gördüğünüz gibi eğimle bu biraz 120'ye kadar değişebiliyor. Taret zırhı da 65 mm. Bu da eğimle değiştiği oluyor. Ama yine 8.0'da, 8.7'de, 7.7'de denk geldiğiniz şeye göre her türlü tek yiyorsunuz. Yani bu tankla hiçbir şekilde kurtuluşunuz olmuyor. Şimdi zaten hep beraber oyunda test edip ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve sizlerden şunu da istiyorum. Yorumlarda lütfen hangi araçları, hangi tankları görmek istiyorsanız bunları da belirtin arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizin sevdiğiniz tanklarla, araçlarla oynamaya çalışalım. Çünkü açık olmayan, kapalı olan, araştırmadığımız bir aracımız veya tankımız maalesef bulunmuyor. Hepsi açık, hepsi oynanabiliyor. O yüzden hani bana da fikir olması açısından siz de istediğiniz araçları, tankları bana söylerseniz ben de ona göre bir sıralama vesaire tarzı bir şey yapıp video çekerim sizler için. Evet, şimdi yavaştan test videomuza geçelim ve tankımızın testine başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk haritamızla oyunumuza başladık. Bakalım Leopard 1 ile neler yapabileceğiz. Hep birlikte görelim. Burada zaten standart her zamanki gibi A noktasına ilerleyip oradan sonra A'yı kepleyip B'ye doğru ilerliyoruz. Tabi oyun oynarken her zaman diyorum kepler önemli. İstediğiniz kadar adam vursanız da 20 kill alsanız da kepleri tam anlamıyla yapamadıktan sonra bu oynamanın ya da oyunu kazanmanın biraz imkanı yok. Tabi bu mal oğlu mal ne yapıyor? Yani salak oğlu salak. Mesela trafikte de böyle yapıyorlar. Geliyorlar, salağın birisi. Ben sağdan soldan giderken adam sağdan önüne kırıp sola dönmeye falan çalışıyor. Tabi oyunda da sövüyoruz, trafikte de sövüyoruz. Yani oyunda da olsa bu aynı mallıklar gerçek hayatta da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bak amına kodum, şimdi de buraya geldi. Mal gene orada duruyor. Daha dakika bir, gol bir ağzımızı bozdurdu bizim. Evet, şimdi seri bir şekilde dediğim gibi tankımız seri arkadaşlar, hızlı gidiyor. Yani normal MBT'ler gibi, ama sabitleyicisi vesaire olmadığı için biraz sıkıntılı. Böyle bir dikkatli şekilde buraları geçersek B'ye doğru ilerleyip bir dağın taşın arkasında bekleyip birilerini vurmayı deneyeceğiz bakalım.
Tabi bu seviyelerin sıkıntısı light tankların çok fazla olması. Yani light tanklar bizim tankımıza göre değil. Çünkü hepsi makineli tüfekle ateş ettiği için bizim de zırhımız olmadığı için bize maalesef gelmiyor. Çok güzel, burada bir T-55'i yakaladık tam yandan. Şurada bir spot var, o da bize mi bakıyor? Böyle dikkatli oynayalım. Evet, yani light tanklara dediğim gibi ekstra bir dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biz de light tankız. Aynı şekilde biz de her türlü tek yeriz yani burada. Nereye atayım ki? Biraz geri gelirse kafasına düşer herhalde. Oo, gel. Çok güzel. Evet, burada bir IS-3'e alt gövdeden deliyoruz ama o da tabi direkt bize bakıyor. İşte burada mesela APDS mühimmatları çok sıkıntılı. Her zaman diyorum, APDS mühimmatı direkt şarapnel etkisiyle vuruyor. Yani herhangi bir patlayıcılı mühimmatı olmadığı için delip geçiyor sadece. Normal bu şeylere benziyor. AP mühimmatlara benziyor. Bu ne? 46. Çok güzel. Ona da güzel bir yandan tam vuruyoruz. Hadi IS-3'cüm, neyi bekliyorsun tam olarak? Vurduk geçtik yani, bu neyin ki ne? He? Çok güzel. Yükleyicisini aldık gene, ya da nişancısını. Bak, şeyin üstüne falan da top koymuş. Bak işte, gördün mü? Burada normalde deldi, mühimmata gitti ama patlamıyor. Normalde mesela oradan delince mühimmata çarpıp mühimmatı patlatması gerekiyor bence. Buradan delemedik. Buraya bir yok abi, içine delip geçiyor ya. Bu sıkıntı bu yani, 200 tane de atsan o onu delse ama maalesef ki patlatmıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Şöyle bir çıkayım. Yapma. Alan dönüyor. Dönme. Hayır, hadi. Lan burada ecel telleri döktüm, yemin ederim ya. Şerefsiz, bak son anda namlusunu tam dikiyordu ki ölecektik vallahi. İşte dediğim gibi sabitleyici olmamasının bir kötü yanı da bu arkadaşlar. Yani sabitleyici olmayınca sıkıntı büyük. Bir üstümüze artı mı attı, şey mi attı, ne yaptı anlamadım ki. Hadi, kimse yok mu ya? Evet, ikinci oyunumuz İsveç haritası oluyor arkadaşlar. Her oyunda şu şom ağzımı açmayayım diyorum ama ve lakin görüyorsunuz, bir yerden denk getirip bizi yine vuruyorlar. Evet, şimdi bir de HİTEFES'i deneyelim. Yani iki mühimmatı da denemiş olalım. Burası daha çok binavari olduğu için ağaç, kafes ya da çit vesaire bir şey olmayınca HİTEFES oynamamızda bir sıkıntı görmedim. Bir de HİTEFES'li çıkalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Tabi bu seviyelerde fazla böyle yüksek patlayıcılara karşı tankların koruması olmadığı için yani HİTEFES de bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Hiç yaramıyor değil. Ama deminki gibi ağaçlı yerlerde HİTEFES oynamayı pek tercih etmiyorum ben. Çünkü ya ağaca takılıyor ya çitlere takılıyor. Yani illaki takılacak bir şeyler buluyor.
O yüzden buralarda gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Bina olduğu için çok rahat bir şekilde HTFS ile oynayabiliriz. Şöyle bir bakalım, şuradan gelen var mı? Evet, biri geliyor. Gördüğünüz gibi bak, şimdi yapraklardan atamıyorum, gördün mü? Çok güzel. Başkasına bak, başkasına. Çok güzel. Yapma. İşte ya bundan bahsediyorum işte. At kafası oraya çökmüş. Oradan bizi vuruyor. Bu işte 8-0, 8-7, 7-7. Yemin ediyorum bu şeylerde, savaş reytinglerinde oynamak insanı sinir hastası ediyor. Çünkü herkes ısrarla light tank alıyor. Bak, birisi de gördüğün gibi Marder almış. Yani hem makineli tüfekleri de güçlü bu seviyelere göre, hem de bir de roket atıyorlar. Roket attıkları için baya bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Dur şöyle bir daha bir gidelim bakalım C'ye doğru. Burada hala bir spotlu birisi var ama bakalım şu sağdan görebilecek miyiz? Nerede? Oğlum yolun ortasındaydı. Bir de şuraya bakayım. Soldan da biri atıyor sağa doğru. Bu soldaki bizden. Sağda ne var? Yapma be. O solda da biri var. Çok güzel. Evet. Tekrardan atana kadar tabi yürüttüler. Ha, bu oyunda şeyi bir düzeltemediler ya. Harita rotasyonunu. Yani sürekli gerçekten aynı haritalarda oynamak sıktı ya. Ya şu haritayı mesela günde 20 kere oynuyoruz abi. Hani bu kadar yeni harita yapmak gerçekten zor mu? Bir de mesela eski haritalar falan var yine oyunda hala olan. Ama tabi sen üst seviyede oynadığı için o düşük seviyedeki haritalar bir türlü gelmiyor. Yani sürekli böyle 5-10 haritanın üstünde dönüp dönüp duruyor. Bir işte küçük modelini oynuyorsun, bir büyük modelini oynuyorsun. Evet, şöyle A'ya doğru ilerleyelim bakalım. Lan iyi ki 2 dakika bir gözümüzü çevirdik ya. Evet, 3. haritamız Fulda haritası oluyor. Yine demin de bahsediyordum. Bir büyüğü bir küçüğü geliyor. Bu da gene aynı harita ama birer cap koymuşlar. Şimdi bu da en sinir bozucu oyun modu. Çünkü karşı tarafın cap'ini komple alana kadar maalesef ki oyun bitmiyor. O da bayağı uzun sürüyor. Evet, şöyle ön tarafa doğru ilerleyelim arkadaşlar. Tabii önümüz açıklık. Genelde de bu alanda oynayacağız. Şu spotçular bayağı işe yarıyor ya. Bak, adamlar işi gücü bırakıyor, milleti spotluyor. En azından kimin nerede olduğu da görülebiliyor yani. Aha, önde birisi var. Bu ne? Lavuk, sen de beni mi bekliyordun? Evet, gel bakalım. Çok güzel. Paletinden aldık. Evet, şimdi arkadaş bize yardım etmişti. Biz de iyiliğimizi geriye ödeyelim. Karşıda birileri var. Evet, güzelce. Nasıl hiçbir şey olmuyor lan?
Öf. Her yerden bir roket geliyor, artı geliyor, bir füze geliyor. Ben de anlamadım ki ya. Çıkar kafayı. Çok güzel komutanı aldık. O ne lan? Oğlum. Ulan ne kadar laf etsek de dönüyor dolaşıyor bizi vuruyor ya. Evet, gel bir daha. Yok, isabet etmedi. Allah'tan yedeklerimiz falan var da oynuyoruz yani, yoksa hemen şak diye bitecek yani. Sağ olsun Gacin bilmem kaç yıl sonra böyle günlük bir yedek şeyi vermeyi aklına getirdi yani. Öyle yeni güncellemeyle günde 3 yedek mi ne veriyor otomatik olarak. Yani sağ olsunlar, ona da lütfettiler. Çok güzel, dur orada, kıpraşma. Mükemmel bir atış. Ya bir de bir şeyden sonra artık böyle sabitleyici olmadan oynamak da insana şey geliyor, işkence geliyor gerçekten ya. Dur gitme lan. ...50 saat namlu iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor. Abi ben daha ne yapayım anlamıyorum ki ya. Daha nasıl ölebilirsin yani, ne yapmak lazım? İşte bak, mühimmata atıyorum işte, ya patla ya öl ya geber ya git yani, değil mi? Allah Allah. Makineli şey tüfekçi oradan ateş eder. Buradan atarsın, hiçbir şey olmaz. Vallahi billahi bak, gene sinirlendim yani. Video çekiyor olmasam yemin ederim alt F4'ü basar çıkarım. Hiç uğraşmam da yani. Hele şükür ama birisi vurdu M901'i. Ata ağızla. 50 kere vurduk. 50 kere de bir şey olmadı ya adama. Evet yani işte dediğim gibi herkes de şimdi bu modda böyle deli dana gibi dolanıyor. Birilerini arıyor. Bak. Sen ne yapıyorsun salak? Gel gitme, nereye gidiyorsun? Ha, o da vurdu. Helikopter mi lan o? Aynen. Yerde helikopter var lan. Ya da bir şey geliyor. Oo, geliyor. Al işte. Hay anayın avradını attın. Şeyin de, merminin de, senin de. Evet arkadaşlar, yani dediğimi az çok herhalde oyun içinde gösterdim size. Yani evet, tamam, güzel tank, hızlı, seri, ama işte bu oyunda zırh çok önemli. Zırh olmadan neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz. Neredeyse bütün tanklardan tek yedik. Yani böyle zırhsız olan araçlarda oynarken çok dikkat etmek gerekiyor. Ama tabi 16 vs 16 oynadığımız için birisini görmezseniz birisi size illaki vuruyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmayalım.
Kendinize iyi bakın.